Hayatta bazı anlar vardır. Onu görürsünüz ve tüm nöronlarınız sanki tek bir yerde sinaps yapmış gibi hissedersiniz. Adeta dünya inanılmaz güzellikte bir şarkı söylemeye başlar ve bu şarkıyı tüm insanlar arasında sadece siz duyarsınız. İşte o an fark edersiniz ki iki kişilik bir vücutta yıllardır tek başınıza yaşamışsınız. O güne kadar hissetmediğiniz bir gerçek artık tüm hücrelerinizi doldurmuştur. Meğerse yıllardır hayatınızda bir parça eksikmiş ve artık hayattan tek istediğiniz şey size ait olması gereken o parçaya ulaşabilmektir. Aşk, insanın var olduğu tarihten bu yana cevabı bulunamayan soru. Muhtemelen aşkın tarihini sadece insanla sınırlayarak diğer canlılara haksızlık yapmış olabiliriz. Kim bilir, belki de yeryüzündeki ilk hücre kendisini o kadar yalnız hissetti ki bölünerek çoğalmak zorunda kaldı. Ve böyle başladı tüm hikayemiz. Platon'un Şölen adlı eserinde ilginç bir hikaye vardır ve bu hikayede çok eskilerde yaşamış olan dört kollu, dört bacaklı ve iki yüzü olan yuvarlak görünümlü insanlardan bahseder. Bir gün Zeus bu insanlara çok kızar ve onları tam ortadan ikiye böler. O günden sonra artık herkes diğer yarısından ayrı yaşamaya başlar. O nedenle Platon'a göre aşkı körükleyen en önemli güç bizi bir bütün yapacak olan ruh eşini bulma isteğidir. Hemen belirtelim, ruh eşi kavramı aslında sinir bilim bulgularıyla uyuşan bir kavramdır. Zira beynimizin beğeneceği kişi tipi aslında belirgin özelliklere sahip olmalıdır. Peki insanın ruh eşini bulması çok mu zordur? Yalnız ve mutsuz insanların sayısına baktığımızda çok da kolay olmadığı ortada. Ama gelin biz olaya matematiksel açıdan yaklaşalım. Bunun için kullanacağımız kaynak Peter Backus'un "Neden Bir Kız Arkadaşım Yok" adlı makalesidir. Kendisi bu makalede aşkı bulma şansını hesaplar ve bunun için Drake denklemini kullanır. İlk kez 1967 yılında tanımlanan bu denklem galaksimizde zeki ve iletişim kurulacak ne kadar uygarlık olabileceğini hesaplamaya çalışan bir denklemdir. Peter'ın kız arkadaş için aradığı özellikler çok da yüksek değildir. Yaşının uygun olması, yakınlarda yaşaması, üniversite mezunu olması ve tabii ki de çekici olması, ama daha da önemlisi Peter'ı çekici bulması. İlgili bilinmeyenleri denkleme yerleştirdiğinde karşısına oldukça ilginç bir sayı çıkar. Tüm İngiltere'de Peter'ın iyi bir ilişki yaşayabileceği uygun kadın sayısı sadece 26'dır. Yani Londra'da bir gece dışarı çıktığında kendisine uygun olan kadını bulma şansı çok ama çok düşüktür. Gerçi bu durum o kadar da kötü sayılmaz. Zira Peter'a göre bu düşük oran uzaylı bir medeniyet ile iletişim kurma olasılığından 100 kat daha fazladır. Neyse ki söz konusu beynimiz olduğunda denklemlere sığmayacak olasılıklar söz konusudur. Çünkü aşık beyine yakından bakarsanız inanılmaz bir dünya çıkar karşınıza. Bu dünyayı tek bir videoya sığdırmak imkansız olduğu için bugün çok daha basit bir meseleyi konuşacağız. Söz konusu aşk ve beyin olduğunda kabaca iki dönemden bahsedebiliriz. İlk dönem dopamin, norepinefrin ve vazopressin gibi çeşitli hormonların bir araya gelerek beyninizdeki tüm nöronlara halay çektirdiği bir fazdır. Yemeden içmeden kesilirsiniz, tüm gün sadece onu düşünürsünüz. Dünyanın en saçma hareketleri bile artık sizin için yapılabilir hale gelmiştir. Bu dönem ödül merkezi üzerinde o kadar etkilidir ki kısa sürede sizi bir bağımlıya dönüştürür. Evrimsel perspektifte baktığımızda çiftlerin ilk başta birbirlerine bu kadar hızlı ve kuvvetli bağlanması mantıklı görülebilir. Ama bu durumun çok uzun sürmemesi gerekir. Zira sürekli bu halde yaşamak fizyolojinizin iflas etmesi demektir. Bunun farkında olan beyin bir süre sonra sizi daha durağan bir dönem olan oksitosin fazına geçirir. Bu faz çiftleri birbirlerine daha kuvvetli bağlarla bağlayan sevgi fazıdır. İlişkideki en temel sorunlardan biri ilk fazda yaşadığı haz ve bağımlılığı unutamayan kişilerin aşk ve heyecanlarının öldüğünü düşünmesidir. Oysa aşkları ölmemiş, sadece dönüşmüştür. Hani ilişkinin ilerleyen dönemlerinde sürekli karşımıza çıkan bir sevgili isyanı vardır ya, sen çok değiştin, artık eskisi gibi değilsin diye.
Hayır, aslında sevgiliniz hep aynıydı. Değişen sadece sizin beyniniz. İlk başta bağımlılık yüzünden göremediğiniz birçok özellik artık görünür hale gelmişti ve mesele bu kadar basitti. Son olarak söz konusu aşkın fizyolojisi olduğundan iki ufak tavsiyede bulunmak isterim. İlk tavsiyem henüz aradığı aşkı bulamayanlara. Çoğu insan tarafından Shakespeare'e ait olduğu sanılan ve meseleyi oldukça güzel özetleyen bir söz vardır. Beğendiğiniz bedenlere hayalinizdeki ruhları koyup aşk sanıyorsunuz. Aslında yeryüzündeki birçok hayal kırıklığının nedeni tam da bu. O yüzden siz hiç bakmayın düşük matematiksel olasılıklara. Doğru insanı arama cesaretinden asla vazgeçmeyin. Zamanın hızı ve acımasızlığı sizi asla yıldırmasın. Yalnız ölmekten korkmayın. Yanlış insanla ölmekten korkun. Diğer tavsiyem ise aradığı doğru insanları bulanlara. Elbet bir gün siz de oksitosin fazına geçeceksiniz. İşte o dönemde oksitosin fazını olması gerektiği gibi yaşayın ve sevmeyi öğrenin. Eğer sevmeyi başaramazsanız beyniniz hep o çılgın aşk döneminin özlemini çekecektir ve başka beyinlerde zaten daha önceden bulmuş olduğu şeyi tekrardan aramaya çalışacaktır. Bunu önlemek için yapacağınız şey çok basit. Severken bir numara büyük sevin. Böylece seneye de seversiniz.